Herkese selam. Güzel geri dönüşler aldığım, sizin de sevdiğiniz bu ilk defa deniyorum serisinin ikinci videosunu çekeceğim. Bu seriyi ben çok sevdim çünkü direkt böyle samimi bir şekilde işte sizinle oturuyormuşuz da muhabbet ederken sanki ürün deniyormuşuz gibi hissediyorum. O yüzden çok hoşuma gidiyor. Saçlarımın kusuruna bakmayın. Biraz kabardılar. Yani niye böyle oldu bilmiyorum. Dün yıkadım saçımı. O yüzden biraz kabarabiliyor yıkadıktan sonra. Ama çok da önemli değil. Saçımı boş verin. Hemen bir deri tacımı takayım. Üzerimle de uyumlu oldu. Bunlar benim deri tacım. Bunlardan bir sürü var bende. Böyle ara sıra takıyorum. Zaten shorts videolarımda da görüyorsunuzdur. Makyaj yaparken yüzümün böyle saçım önüme geldi mi sinir oluyorum gerçekten. Makyaj yaparken yüzüm böyle tertemiz ve asla saç olmaması gerekiyor. O yüzden saçıma falan fondöten bulaştım ben sinirleniyorum. Böyle tertemiz, yüzümde hiçbir şey yok, hiçbir şey gelmiyor. Çok sevdiğim bir markadan 2 tane ürün aldım. Missha markasından hem BB krem hem de benim diğer renklerini kullandığım bu likit allıkları. Çok seviyorum. O allıkları gerçekten çok seviyorum. Zaten bir tane PK03 olması lazım. Pembe bir renk. Onu bittikçe alıyorum. Yani bir kere bitirdim. İkincisini aldım hemen. İnanılmaz güzel allıklar. Ama bu BB kremini hiç denemedim. Herkes de görüyordum. Çok memnundu insanlar. Ve biraz da böyle nemli bir ürün olduğunu öğrenince dedim ki bu ürünü denemeliyim. Çünkü biliyorsunuz benim için nemli, parlak, cildi güzel gösteren, aydınlık gösteren ürünler her zaman 10-0 öndedir. Kutumuzu açıyoruz. Daha hiç açmadım. Hadi gelin. Şimdi böyle açalım. Şöyle bir paketlemesi var. Misha'nın paketlemelerini ben seviyorum ya. Yani neden bilmiyorum aslında. Ya böyle küçük küçük kutular içinde olması benim hoşuma gidiyor. Özellikle şu allıklar. Böyle çok tatlı ya. Çok tatlı kutulara koymuşlar. Hemen deneyelim. Çok merak ediyorum ürünleri. BB kremi deneyeceğim. Bu arada ben yanlışlıkla gerçekten bilmeden 20 milim olanını almışım. Yani küçük boyunu almışım. Normalde 50 milimi de var. Ama ben gidip küçük boyunu almışım. Olsun. Yani fiyatı uygundu. İndirimdeydi. Gittim bunu aldım ben de. Ama bayağı küçükmüş bu arada. Gerçekten aşırı küçük. Yani şöyle. Bu arada fiyatı indirimde 344 liraydı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Yani şöyle diyeyim. Bu boyut için bence pahalı. 50 milimi 600 küsür lira, hani öyle söyleyeyim, 650 falandı, öyle hatırlıyorum. Ama bu yani şöyle göstereyim, elim ki benim elim o kadar büyük bir el değil. Elimin yani yanında şöyle bakın. Küçücük. Gerçekten çok küçük. Yani ilk bakış olarak bence ve şöyle bakıyorum ürün şuralarda falan. O yüzden o hiç hoşuma gitmedi. Ne yalan söyleyeyim. Yani içi güzeldir vesaire. Hani kendisi güzeldir. Evet ama yani denemeden bilemeyeceğim onu. Ama çok küçük bir paket ve bence aşırı pahalı. Uygun fiyatlı bir ürün değil. Bendeki numarası 21 Light Beige rengi. Bu bana olur diye düşünüyorum. Çünkü normalde zaten hep bu renkleri kullanıyorum ben. Böyle bir ucu var. Bu şekilde ucu olmasını sevdim. Sebebi şu. Normalde daha kalın bir uç olduğunda çok ağızda dağılıyor. Yani onu ben sıktığımda ağzına çok dağılıyor ve orası hep böyle kalıyor. Temizlenmiyor doğal olarak. Ki özellikle acelemiz olduğunda. Orası çok böyle kirleniyor daha geniş ağızlarda. Bunu da direkt şöyle sürüp tertemiz bir sonuç elde edebilirsiniz. Bu arada kokusu güzel. Böyle nasıl diyeyim, pudralı gibi bir kokusu var. Krem gibi kokuyor. Ağır bir kokusu yok, rahatsız etmez. Şimdi bu yanağıma fırçayla uygulayacağım. Bu yanağıma da normal süngerle uygulayayım diyorum. Hani
Çünkü sık kıllı bir fırça daha böyle kapatıcıyı yoğunlaştıran bir ürün. Hani kapatıcılığını arttıran bir ürün. Ama sünger daha böyle hafif uyguluyor. O yüzden iki farklı fırçayla uygulamak istiyorum. Bu arada sizi biraz yakınlaştırmam gerek. Şöyle. Böyle iyidir diye düşünüyorum. Çünkü sizin de şu an iyi görmeniz lazım ki öbür türlü video ne işe yarar. Ha şöyle. Bu benim tam rengime uyacak bir renk. Öyle söyleyeyim. Şuraya da. O kadar çok uyguladım ki ürün şimdi şu an bitti. Üstüne damlattım. Gerçekten inanamıyorum kendime. Ya ve bu pijamayı daha dün giymiştim. Elimle yayacağım. Bütünleşmesi için. Bu arada rengi kireç gibi gözüküyor. Yani umarım kireç gibi değildir ki ben bu arada aşırı sürdüm galiba. Şu an ürünün yarısı suratımda galiba. Bitti çünkü. Çok az kaldı. Böyle. Bu tarafa fırçayla uygulayacağım. Keşke insan gibi sürseymişim. Yani bu kadar yoğun sürmek neden? Gerçekten öyle. Bu tarafıma sürdüm. Durdukça rengi oturur diye düşünüyorum. Zaten biraz fazla sürdüğüm için kireç gibi oldu bence. Buraya sürdüm. Şimdi şuraya da bir süngerle süreceğim. Ondan sonra bir yorumlayalım. Nemli olacak kadar ıslatmak yeterli. Yani demeye çalıştığım şuydu. Sünger biraz ürünü aldığı için, yani biraz değil bayağı alıyor benimki. Süngerden süngere fark olabilir tabii ki de. Biraz daha bu taraf doğal duracak. Hemen şurayı da. Ürünü sürdüm ve dağıttım. Yani sağ taraf fırçayla, sol tarafta süngerle. Şimdi şöyle bir fark var. Sağ taraf daha aydınlık, daha böyle emilmemiş gözüküyor. Onun sebebi de fırçayla dağıtmış olmam. Yani daha böyle yoğun duruyor. Fırça çünkü ürünü çok fazla uyguladığı için, çok fazla emmediği için o yüzden tamamı ciltte. Ama sünger ürünü biraz emdiği için sünger sürdüğümüzde tabii ürünün %60-70'i falan bence ciltte kalıyor. O yüzden bu ürünü şimdi çok uyguladım. Tabii hani çok uygulamanın da bir eksisi var şu an. Çünkü o kadar uygulamamak gerekiyor demek ki. Ağır bir ürün. Yani BB krem gibi değil aslında. Çok yoğun bir ürün. Fondöten gibi diyebilirim. Ben normalde BB kremler kapatıcı olmadığı için, daha böyle hafif ürünler olduğu için ben bocaladım yüzüme doğal olarak. Ama bayağı bu fondöten gibi. Ya bundan daha hafif fondötenlerim var benim. Bu bayağı yoğun bir şey. Yani bu BB krem gibi değil, bayağı fondöten gibi. Kapatıcılığına hiçbir şey diyemem. Şu an yavaş yavaş artık yüzüme de oturmaya başlıyor rengi. Ya boynumla aynı oldu. Ama kesinlikle süngerle uyguladığınızda, her ürünü bu arada sadece bu değil. Süngerle uyguladığınızda ürün daha çok cilde emiliyor ve doğal bir görüntü elde ediyorsunuz. Ama fırçayla uyguladığınızda daha böyle çizik çizik durabiliyor. Daha böyle aşırı ürün kalabiliyor. Onu dağıtmak zor olabiliyor. O yüzden böyle genelde cilt ürünlerine sadece fondöten, allık vesaire önemli değil. Kapatıcı da çok önemli değil ama fondöten yüzümüzün tamamını kapladığı için genelde cilt ürünlerine, yani yüze uygulanan cilt ürünlerine süngerle uygulamanız sizin için de daha iyi olacaktır. Şu an sol tarafım daha doğal, daha böyle güzel duruyor. Ürün bu arada güzel bir ürün. Sadece BB kremden beklentinize göre değişiyor bu. Yani BB kremden beklentiniz eğer kapatıcı olması, yani gerçekten ben aşırı kapatıcı bir ürün istiyorum diyorsanız bu BB kremi alabilirsiniz. Çünkü gerçekten yoğun kapatıcılık var. Yani üründe BB krem gibi değil asla. Bayağı kapatıyor, öyle söyleyeyim. Ama yoğun kullanmayın. Az oranda da yetiyor büyük ihtimal. Çünkü
pigmenti yoğun bir ürün. O yüzden benim gibi bocalamayın yüzünüze kesinlikle. Onun haricinde benim tenim açık buğday ve bana light beige uydu. Şimdi üstüne biraz böyle makyajla yapınca düzelecektir o renk. Ve şu kısmı da biraz süngerle üstüne alacağım ben. Daha böyle şey dursun. Renk iyice otursun. Mat bir ürün değil. Ürün aydınlık bir ürün. Ya ben altına nemlendirici sürmüştüm. Başka hiçbir şey sürmedim ki. Şimdi sadece bir krem sürdüm yani öyle söyleyeyim. Cildimi aydınlatacak başka vesaire bir şey yapmadım. Öyle baz vesaire sürmedim, kullanmadım. O yüzden ürün tek başına böyle aslında yani. Böyle cildinizmiş gibi duruyor. Ciltte emiliyor, iyice cilde oturuyor. Onun haricinde nemli bir ürün. Ciltte ağırlık yani ben yoğun kullandığım için cildimde biraz ağırlık yaptı şu an. Biraz daha hafif kullanırsanız ağırlık da yapmaz. Çünkü ince bir ürün. Yani öyle çok kalın bir ürün değil. İnce bir ürün. Onu sevdim. Yapış yapışta bir ürün değil. Cildime gerçekten oturdu. Ben beğendim genel olarak. Nemli olması, aydınlık göstermesi, BB krem gibi değil de daha çok böyle fondöten kapatıcılığı olması güzel bir şey. Yani benim BB'den beklentim kapatıcılık değildir asla. Cilt tonuma eşitlemesi. İşte herhangi bir morluk vesaire varsa onu kapatması, cilt tonunu düzeltmesi. Onun haricinde bir beklentim yok yani benim BB kremden. Ama bu BB krem yani bayağı kapatıcı öyle söyleyeyim. Fiyat performans ürünü değil ama yani fiyatı yüksek bence. Dediğim gibi küçücük bir ürüne ben 350 lira verdim neredeyse. Gerçekten küçücük bir ürün yani. Benim herhalde elimdeki en küçük BB krem bu. Onun haricinde 50 milimleri 2 katı zaten fiyat olarak. Tabii bütçe konusunda sıkıntınız yoksa tabii ki de bakın, güzel bir ürün. İlk görünüş olarak ben beğendim. Ciltte öyle grileşme vesaire de yapmıyor. Direkt ilk koyduğum renkteki gibi. Hatta ilk koyduğumda gri bir renkti. Yani siz de gördünüz. Dağıttıkça burada gri oldu. Dedim Allah yandık. Yani çok saçma bir renk aldım herhalde. Ama o da benim hatam olmazdı. Çünkü öyle bir renk yok yani. Fondötenlerde, BB kremlerde. Ondan sonra dağıttıkça tabii cilde iyice oturdukça cildin rengini aldı. O güzel. Zaten öyle olması gerekiyor. Onun haricinde gerçekten güzel bir ürün. Siz de benim gibi açık buğdaysanız Light Beige 21 rengini alabilirsiniz. Bana tam uydu. Şimdi tabii kapatıcımı vesaire sürdükten sonra zaten bu renk iyice düzelecek. Şimdi allığı denemeden önce bir kapatıcımı süreyim. Bu cildi tamamlayayım. Ondan sonra allıkla geliyorum. Yüzüme biraz bir şeyler sürdüm, geldim. Şu an mesela daha böyle yüzümde bütünleşmiş halde duruyor BB krem. Zaten böyle ürüne bakıyorsunuz, deniyorsunuz, hoşunuza gidiyor, rengi de uyuyorsa zaten direkt alın. Şimdi sırada en sevdiğim kısım. Adı Juicy Pink. Böyle küçük bir ambalajı var. Çok tatlı. Ben bu kutuları atmaya kıyamıyorum bile. Kenarlarına bakar mısınız? Kenarlarında kiraz var. Çok tatlı ya. Gerçekten aşırı tatlı. Şimdi bunun rengi RD01. Hemen açıyorum. Bu arada sert bir karton yani. Sıkıyorum. Hiçbir şey olmuyor. Büzülmüyor bile. O yüzden hani kaliteli karton yani. Şimdi açıyorum. Hemen böyle. Bu allıkların şekli farklıydı daha önce. Bu biraz daha oval ve dik geliyor. Eskiden daha böyle kare ve keskin köşeleri vardı. Bunlar yenilenmiş ambalaj zaten. Daha böyle oval geliyor. Bana hiç fark etmiyor vallahi. Hani bu arada ambalajları cam diye biliyorum. Bu sesi duyuyorsunuz şu an. Cam diye biliyorum. Çünkü bayağı kaliteli yani. Sert. Bayağı güzel. Benim için ambalajın aslında çok da böyle önemi yok ya. Tamam, ambalaj önemli, tatlış, güzel bir şey ama içi güzel olduktan sonra ambalajının bir önemi yok benim için. Ve şimdi şu renge bakın ya. Böyle bir renk olabilir mi? Muhteşem.
Hemen şöyle. Ben bu rengi kesin çok seveceğim. Bende çok hafif bir pembesi vardı. Onu da bayılarak kullandım ve açıkçası likit ürünler sıvı ürünler olduğu için çabuk dağılıyor. Yani çok kalıcılığı olmuyor. Ne yalan söyleyeyim. Şimdi hani kullanan herkes de bilir yani çok da kalıcı olmayan ürünler. Ama Misha'nın mesela gerçekten aşırı sıvı bir ürün. Oje gibi öyle söyleyeyim, aşırı sıvı. Ama ona rağmen kalıcılığı güzel. Yani bir toz ürün kadar değil tabii ki de. Hani aşırı kalıcı diyemem. Ama gerçekten akşama kadar böyle duruyor yani. Eğer bir ürünü gerçekten beğendiysem o ürünü kesinlikle alırım. Yani bir ürünü ikinci kez alıyorsam almaya değer görmüşümdür ve onu kendi bütçemden ayırmışımdır. Yani kendi bütçemi, cebimdeki parayı ona layık gördüysem, ikinci ürünü alıyorsam o ürün gerçekten güzeldir. Yani kafamıza göre aynı ürünü almıyoruz yani. Bu allığın bende pembesi vardı, bitti. Ve onun yine aynı rengini aldım ben. Çok tatlı bir pembeydi. Ama yüzde böyle kalıp gibi durmadığı için çok güzel. Hani başka bir renk almaya gerek bile duymadım. Ama artık dedim ki ben başka renk istiyorum. Bu bir de bunların renk skalası acayip geniş. Yani hangi ürünü alacağımı gerçekten karar veremiyorum. Hepsini de alamam yani. Hani aşırı ucuz ürünler değil ama ben bunu 270 gibi bir şey aldım galiba yanlış hatırlamıyorsam. İndirimde falan yakalarsanız daha da uyguna geliyor olabilir. Çok hatırlamıyorum açıkçası. Ama 1,5 sene falan gidiyor. Ben pembeyi neredeyse o zamanlar çalışıyordum. Pembe rengini her gün kullanmayı inanılmaz gerçekten her gün yüzüme bocaladım. Gerçekten aşırı böyle yüzüme bocaladım. Ona rağmen 1,5 sene gitti o ürün ve sıvı ürün yani bunlar çabuk biten ürünler. Ki zaten içi falan bayağı büyük yani bayağı bir ürün var orada. Ki böyle sürüyorsunuz hafif tatlış. Güzel ki hemen dağılıyor. Normalde ben fırçayla falan uğraşmam yani. Ben direkt elimle dağıtıyorum likit ürünleri. Hemen böyle pıt pıt sürüyorum, geçiyorum. Bu ürünün bir de aydınlatıcı bir kısmı var. Yani highlighterlı gibi duruyor cildiniz. Şu an bende highlighter yok. Gerek var mı? Gerek de yok açıkçası. Şu an tek kat ve ne kadar belirgin ve güzel duruyor. Ve yanaklarım gerçekten şey gibi böyle hani şöyle gülümseyince falan böyle yanaklarım al al duruyor. Ya böyle kiraz gibi duruyor gerçekten. Çok güzel. O yüzden bu rengi bayağı beğeneceğimi düşündüm zaten ben. Ondan almıştım. Bu renk bir rujla falan efsane olur yani. Zaten uyum sağladı direkt. Bayağı tatlı. Üstümde pembe olunca biraz böyle uyumlu bir makyaj videosu oldu galiba bu. Misha'nın bu allıklarına bakabilirsiniz. Ben bayağı beğeniyorum. Severek de kullanıyorum. Uzun sürede gidiyor. Yani bir likit ürüne göre gerçekten uzun gidiyor. Videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben bu seriyi çok sevdim. Daha da bu seriye video çekmek istiyorum. Çünkü çok hoşuma gidiyor. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Çok daha güzel videolar gelecek. Evimdeki ürünleri de göstereceğim size olduğunca. Zaten shorts videolarında sık sık paylaşıyorum. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın.